Bu bilgisayarlar Adobe'un son programlarını kullanamıyor. Çünkü Adobe desteği kesti. Buraya destek vermiyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda bahsetmek istediğim bir tane konu var. Öncelikle biz Adobe Creative Cloud, bir önceki videom Adobe Creative Cloud ile ilgiliydi. İşte indirimli fırsatlarını veya aboneliği olan insanların nasıl indirimli fırsattan yararlanabileceğini anlattım o videomda. Dilerseniz orayı da inceleyebilirsiniz, o videoya da bakabilirsiniz. Şimdi bu videoda anlatmak istediğim öncelikle, şimdi biz Adobe Creative Cloud üyeliği alıyoruz. Bu aboneliği alıyoruz ve bu programları kullanmak istiyoruz bilgisayarımızda. Şimdi benim bugün bahsetmek istediğim konu Mac bilgisayarlarıyla alakalı. Öncelikle şöyle bir sorunumuz var. Şimdi macOS kullanıcıları Adobe Creative Cloud üyeliği, aboneliği almıştır ve bu programları kullanmak isteyecektir sisteminde. Lakin sizin sisteminiz eski bir sistemse, yani atıyorum 2015, 2016, 2017'nin bilgisayarıysa, Mac bilgisayarınız, işte laptopunuz, işte Mac Mini'niz, her neyse, bu bilgisayarlar Adobe'un son programlarını kullanamıyor. Neden kullanamıyor? Çünkü Adobe macOS'un bazı sürümlerinden sonra desteği kesti. Buraya destek vermiyor. Aslında Apple bir yandan desteği çekti, diğer yandan da Adobe desteği çekmiş oldu. Şöyle ki Apple 2015, 2016 modeli, işte her neyse, atıyorum akıldan, bu bilgisayarlara ben yeni getireceğim sistemleri yüklemiyorum. İşte macOS 12, macOS 13, macOS 14, işte Sonoma, Ventura gibi sistemleri ben vermeyeceğim. Yani bunu desteklemiyorum. Artık desteğimi kaldırıyorum bu cihazlardan. Yani demek istiyor ki eski cihazlarınızı yenileyin. Ama millette para varsa yenileyecektir eski cihazlarını. Şimdi benim bilgisayarımdan bahsedeceğim. 2014 bilgisayarım benim. 2014 model. Big Sur var içerisinde. macOS'un 11. sürümü var. Ve bu sürüm ile Adobe programlarını kullanmaya çalıştığınızda maalesef Creative Cloud'u açıyorsunuz ve desteklenmediğini görüyorsunuz. Belirli sürümlerin desteklenmediğini görüyorsunuz ve bilgisayarınıza abonelik almış olmanıza rağmen program indiremiyorsunuz. Peki nasıl indireceğiz? Daha eski sürümleri nasıl yükleyeceğiz bilgisayarımıza? Örnek atıyorum, Premiere Pro'yu bilgisayarımıza yüklemek istiyoruz ama daha eski sürümleri bizim bilgisayarımıza indirmemize izin vermiyor. Orada bize işte eski sürümü indir gibi seçenek çıkarmıyor karşımıza. Sadece bilgisayarımızın uyumlu olmadığını söylüyor. Peki biz ne yapacağız bu durumda? Bu programları nereden indireceğiz? İnternete indirmek istediğimizde, işte Adobe'un kendi sitesinden indirmek istediğimizde indiremiyoruz. İnternette bir yere yazdığımızda, indirmeye çalıştığımızda burada işte illegal siteler çıkıyor karşımıza. Peki nasıl indireceğiz? Bunun bir tane yöntemi var. Şimdi size o yöntemi göstermek istiyorum. Bu yöntemimiz şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle Adobe sitesine giriyoruz ve burada alt tarafta bulunan mesaj baloncuk kısmına tıklıyoruz ve buradan bir tane sohbet başlatacağız. Şimdi bizim buradan yapmak istediğimiz şey bir tane sohbet başlatıp derdimizi anlatmak. Öncelikle biz canlı destek talebi istiyoruz. Yani canlı destekle görüşmek istediğimizi karşı tarafa bildiriyoruz. Buradan İngilizce görüşmek için çeviriyi Google Çeviri ile veya işte başka bir translator ile kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz bu şekilde. İşte canlı destekle görüşmek istediğimizi söylüyoruz ve karşı taraftan işte ilk önce bize yapay zeka cevap verecektir. Tekrar işte canlı destekle görüşmek istediğimizi vesaire ona direterek söylüyoruz bu şekilde. Canlı destekten birini bize bağlayacaklardır ve biz biriyle konuşmaya başlayacağız. Şimdi bu kişiyle konuşmaya başladığımızda bizim ona öncelikle derdimizi anlatmamız gerekiyor. Diyeceğiz ki işte benim Mac bilgisayarım var, işte şu sürümlü bilgisayar, şu işletim sistemi var içerisinde gibi derdimizi anlatacağız. Ve diyeceğiz ki Adobe'un programlarını kullanamıyorum, bilgisayarıma indiremiyorum. Eğer teknik ekiptense karşıdaki kişi size cevabını verecek. Yok, eğer teknik ekipten değilse sizi ne yapacak? Teknik ekibe yönlendirecek. Başka birine yönlendirecek ve başka biriyle sohbet etmeye başlayacaksınız. Tekrardan işte bu kişiye yazdığınız cevabı tekrardan aynı şekilde karşı taraftaki teknik ekibe yönelteceksiniz. Ona tekrardan bu şekilde bir cevap yazacaksınız. İşte bilgisayarım şu sürüme sahip ve kullanamıyorum. Tam olarak sürümünü vesaire belirttiyseniz tekrar bir soru sormayacaktır belki, ama belirtmediyseniz sizden şunu talep edebilir. İşte bilgisayarınızın tam olarak hangi sürüm olduğunu, hangi işletim sistemini kullandığınızı vesaire sorabilir ve bunu tekrardan yazabilirsiniz. Bunu yazdıktan sonra
sizin bilgisayarınıza en uygun olan Adobe programlarını işte modeli her neyse 2022'dir, 23'tür, 24'tür her neyse buna göre sizin bilgisayarınızın buna uyumlu olduğunu söyleyecektir ve sizlere bir tane link gönderecektir. İşte ne bileyim Premiere Pro'yu mu indirmek istiyorsunuz? Premiere Pro'nun 2023 sürümünü sizlere link olarak gönderecektir ve 24 saat geçerli olan bir link gelecektir sizlere. Ve bu linke tıkladığınızda oradan Premiere Pro'yu indirebileceksiniz Adobe'un kendi sitesinden. İndirdikten sonra install diyerek kurulumu gerçekleştireceksiniz. Daha sonra işte hesabınızı, Creative Cloud hesabınızı girdikten sonra orijinal bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde eğer bilgisayarınızın sürümü falan eskiyse bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya işte eski makinenize ne yapabilirsiniz? Yeni sürümleri yüklemeye çalışabilirsiniz. Bunun da bazı yöntemleri var. Bu yöntemleri de deneyebilirsiniz. Dilerseniz bir sonraki videoda işte yorumlara falan fazla yorum gelirse ve bu videoya atıyorum 100 tane beğeni gelirse eski bir macOS'a nasıl yeni Ventura'yı ne bileyim Sonoma'yı nasıl yükleyebileceğimizi sizlere göstermek istiyorum. Eğer bu videoya 100 like gelirse bu bir sonraki videomda bununla alakalı olur. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bu derdi, bu sıkıntıyı yaşayan birileri varsa onlara da yardımcı olabilmişimdir umarım. Bu ve bu tarz içerikler için kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.